günaydınlar. Ne yapıyoruz bugün? Evrara sosis, yumurta, domates. Ah, bu hafta ortası size video atamadım. Neden? Çok yoğundum. Akşam bile zaten geç geliyordum yani. Çalış çalış çalış. Çalış çalış. Neydi? Bir şey yoktu öyle. Öyle bir söz yoktu galiba. Neyse. Evet çok geç geldiğim için video çekemedim. Zaten düşünüyorum ya, bir git videosu sabah, bir gel videosu akşam. Hep aynı şey olacak. Gerçi insanlar yapıyorlar. Aynı şeyi 50 kere yapıyorlar da. Ben sıkıcı buluyorum. Ben bunu yıkasam mı? Çoktan belli var. Evet, bunu yıkadım çünkü böyle yapış yapıştırıyordu. Epeyden beri bu kutuda. Ama kötü olmamıştır yani, sonuçta sosis yani. Bunu pişireyim, böyle araya gitmesin, ziyan olmasın. Bilmiyorum, daha sosisimiz var mı buzdolapta? Hatırlamıyorum. Ama fazla da almak istemiyorum çünkü yakında herkes gidecek. Yani kalabalık durmasına gerek yok diye düşünüyorum. Onun için daha az böyle şeyler almaya çaba gösteriyorum arkadaşlar. Evet, domates koyacağız, sosisi koyacağız. Bir de yumurta. Artık küçük yumurta almıyorum çünkü epey süründü öbürleri. Böyle zaten haftada bir böyle yumurta, bir iki ne gerek var? Uy, çok sıcak. Elif açmış da yine de sıcak ya. Niye bu kadar sıcaksa? Pip, 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 pip. Ne içecek Ebrar? Meyve suyu içsin. Çünkü hava çok sıcak dediğim gibi. Burada yemek var. İş yerinden getirdim. Ben yemeğimi yemiyorum ya iş yerinde. Onun için eve getiriyorum. Başka ne koyabilirim? Zeytin koymak istemiyorum ya. Zaten yemiyor, bırakıyor. Peynir zaten orada yok. Peynir de koymak istemiyorum. Neyse, bence yeter ya. Yani yeter. Bu kadar yeter arkadaşlar. Bugün. Yukarıda 2 tane yumurta var. Doğru, yumurta almıştım ben. Yeter oldu. Zaten melek yiyor yumurtayı yani. Ekmek de var. Ekmeği de almıştım da ekmek böyle yamulmuş. Yamulmuş gidiyor. Ben size göstereyim ama. Yamulmuşum ekmeğe. Evet. Ekmek burada. Kafası yamulmuş ekmeğe. Böyle. Buraya koydum, çünkü bu taraf dolu arkadaşlar. Azıcık bir şey yeter zaten. Ebra çok bir şey sevmiyor. Aman aman. Aman aman. Oy 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 oy. Aman aman. Ay bu avize temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın, avizenin üstüne hep toz olmuş buralara. Ay. Evet, bilmiyorum, bakalım. Bir bugün yapalım. Bakayım. Evet arkadaşlar, geçen gün Melek bir tane karpuz vardı ya, ben yiyeceğim atma diye bağırıyordu. O karpuzu attım bugün. O zamandan beri duruyordu. Daha da Melek yiyecek. Yarısını ben kıyamadım, bitirdim. Zor zoraki. Yarısı da duruyordu. Neyse.
Onu bugün attım. Sonuçta hiç ama hiç tadı yok geçen söylediğim gibi. Azıcık bir tadı olsa yenecek bir yer, tutulacak bir kulp olsa yeri. Yok, o da yok. Dün canım çok fazla meyve istedi. Karpuz kötü olduğu için yiyemedim, vardı ama onu attım bugün. Başka meyve yoktu. Ebrar'dan bir tane böyle meyve püresi kalmış arkadaşlar. Onu yedim. Meyve püresini. Hop. Diyeceksiniz ki peki kahvaltıda sen ne yiyeceksin? Hiçbir şey mi yiyeceğim? Gideceğim, yatacağım. Daha sonra kalkarım, bir şeyler yaparım. Bizim camımız silinecek de bu pencereyi açmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü pencereyi açarsam sıcak girer. Camları kapattık. Havalandırmaları açtık çünkü. O pencere açılırsa yanarız. Ya da gideyim bir alışveriş falan bir şeyler mi yapsam ki? Bilmiyorum, bakayım. Yeter. Belki bir alışveriş turu yapabilirim. Hava sıcak ama gene de yapabilirim. Salak salak evde oturup da video izlemektense. Evet. Bu Ebrar'ın yemeği. Kesin Ebrar tablet başında ya. Kesin. Ya şunu vereceğim ama bunu sevmedi galiba. Bundan aldım. Kızlar içsin diye, çünkü hava çok sıcak ve hepsi çalışıyor. Hepsi bütün gün işteler. Onun için ondan aldım ki hani içsinler diye, götürsünler işlerine. En azından ne bileyim, buzdolaba koyarlarsa içerler diye düşündüm. Bakalım. Bunu çalıştırmayacağım şimdi çünkü Melek yemek yiyecek. Melek yedikten sonra çalıştırabiliriz bu makineyi. Çünkü doldu. Arkadaşlar makine doldu. Neyse. Ben buraları bitirdim. Elif de şimdi yemek yapacak kendine galiba. İyisin ben. Bunları Ebrar'a götüreyim yesin. Ebrar gelmiş. Göstereyim size. Dur Ebrar. Günaydınlar. Bunu götüremezsin galiba. Ama dikkat et, düşürme. Je suis faite pour travailler dans un restaurant. Ah bah non. Si, si. evet. Restoranda çalışmak için doğmuşsun dedi ama maalesef o restoranı gördü. Ortaya koy. Ali, yemeğini götür. Bay bay. Ben de hiçbir şey yemeyeceğim. Ben hiçbir şey yemeyeceğim. Köpekler havluya gidiyorlar. Kafayı yediler. İnternette gördüm ya. Şımaran köpek. Çok şımartılan köpek böyle oluyormuş. Neyse. Ben de gideyim bir şeyler takılayım arkadaşlar. Şimdilik. Daha sonra ne yaparım? Ya alışverişe mi gitsem ki? Ne alacaktım ben? Normalde alacak bir şeyim yok ki. Normalde alacak bir şeyim yok. Yani alışverişe gitmek değil. Salatalık alacaktım ama büyük ihtimalle Intermarché'de salatalık kalmadı. Yani yoktur şu anda. Ebra düzgün otur. Evet, Intermarché'de salatalık yoktur. Küçük salatalık. Çünkü Elif oraya gitti. Olsaydı Elif alırdı. O da büyük almış. Demek ki yok. Yani yoksa gitmeye gerek yok. Sadece onun için, yani salatalığımız yok. Küçük salatalığımız o kadar. Ay. Şu şeyler var ya, bunlardan bıktım gerçekten. Neyse arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz o zaman.
Burada ben havalandırmayı böyle açtım. Bizimki Elif'in havalandırması çok büyük. Çok pahalıya aldı. Bizimki öyle değil. Bizimki böyle basit. Böyle şeyler storelar kapalı zaten. Ay. Valizim de burada bekliyor. Yani bir şeyler aldım da daha valize açıkçası koymadım. Yani annem birkaç kişiye, birkaç akrabaya böyle hani hatırı geçen akrabaya dedi hani çay getir dedi. Arap çayı. Kaçak çay. Sadece birkaç tane aldım. Başka almadım. 3 tane mi aldım? Yani fazla almadım. Çünkü yük yapıyorsunuz değmiyor. Onun için artık yük yapmıyorum. Yani gerek yok. Onu da götürmezdim de neyse. Yani onu götürmem gerekiyor onun için. Tamam. Yerdeki büyük şeyler aldım. Şöyle yapayım da bu tarafa da gelsin. Zaten Ebrar burada. Ebrar dönünce bunu da döndürürüz. Böyle dönsün köşede. Evet. Bugün patronum çağırdı. Patron biri. İşi vardı onu yapalım falan dedi. Fakat arkadaşlar benim bugün kulağım çok ağrıyor. Onun için gidemem. Büyük ihtimalle gidemem çünkü kulağım acayip ağrıyor. Ya Ebrar niye bu kadar dağınıksın anlamıyorum ki ya. Her taraf pasak pisik içinde duruyor. Yani arkadaşlar cipsi bile pisliğini buraya atıyor. Kalemin şarjı var mı? Ha? Koy da şarj olsun üstüne. Oradakine. Kalemi böyle düşürüyorsun da bir gün kıracaksın. Ve bundan sonra ben sana kalem almayacağım biliyorsun değil mi? Ha? O kalem düşünce içinin kırılacağını biliyor musun Ebrar? İyi o zaman. Dikkatli ol. Hiçbir şeyine dikkat etmiyor Allah. Evet arkadaşlar buralar toparlandı etti biraz da. Sizinle konuştuğumuz yerde bir yerler toparladım da. Biraz dinlenmem lazım. Ben dinleneyim. Daha sonra görüşürüz. Camları silmem ama ne yaparım bilmiyorum vallahi. Çok sıcak dışarı. Ve kulağım çok ağrıyor. Ay, görüşürüz. Günaydınlar. Bugün de günlerden pazar. Dün videomu bitirmedim arkadaşlar. Oo. Kulağım çok ağrıyordu ve kafam da çok ağrıyordu. Kendimi yorgun hissediyordum. Diyeceksiniz bir hafta o kadar eşek gibi çalış tabii ki yorgun hissedeceksin. Neyse. Dedim bugün devam ederim. Çünkü dün öyle fazla bir iş görmedim. Akşam ne mi yaptım? Akşam yemek yapmadım. Böyle ikindi gibi evde peynirli börek vardı hazır. Böyle üçgen börek 4 tane var bir pakette. Milföy hamurlu yapılmış. Onu pişirdim. Ebrar'a 3 tane verdim. Ben bir tane aldım kendime. Ebrar doydum dedi. Ona akşamda şey verdim. Akşam dediğim saat 8:30 muydu? Dünkü önceki kalan şu sushisini verdim. Biraz sofralanarak yedi, kızarak yedi. Ben aç değilim de tokum da diye. Ama yedi. Sonuçta yedi. Şimdi ben Ebrar'a tost yapacağım. Sucuklu peynirli tost. Çünkü yumurta sosis, yumurta sosis. Sosis miydi? Sosis evet.
civciv çıkaracak. Yani her hafta ne yiyorsun, ne yiyeceksin dediğimde yumurta sosis diyor. Birazcık böyle tost yesin bugün de. Minüs geldin. Sen de mi geldin Delmaz? Minüs. Şimdi kendime de tost yapabilirim de. Yapmak istemiyorum ya. Çünkü tost ekmeği var. Başka ekmek yok. O da mideme oturuyor. Bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapsam? Bu ne ya? Hamura benziyor. Bunu çıkaralım. Evet, bu erisin. Bundan tost yapabilirim. Kızlar da yer. Birazcık kahvemi içebilirim. Ah sucuk olmuş. Sucuklu tost yapıyorum. Canına da desin. Makinesi kaldırma. Ha, seni de canı çekti değil mi? Evet. Meleğin en çok sevdiği. Tamam, en çok sevdiği nedir arkadaşlar? Sucuk. Pastırmayı da sever ama pastırma 2 paket duruyor, daha yemedin orada. Ama pastım böyle hemen yani şu an yiyecek zamanım yok. Okula gidip geliyorum. 2 hafta sonra onu açarsam hafta içi de yemek isterim. Bitiremiyoruz ya bir de. Hayır hafta içi de yemek isterim. O da olur. Evet arkadaşlar, çok oldu ama buna. Benim büyük kızımla kasaba gittiğimde oradan pastırma aldım 2 tane. Ha, diyeceksiniz, ödedin mi? Hayır. Oradaki aldığım, normalde hiçbir şeye para ödemedim. Normalde hiç almıyorduk oradaki adam. Arap bir adam var. Fakat dedim olmaz, yoksa almayacağım. Sadece 10 euro geçirdi. O kadar çok aldım. Alışveriş yaptım. 10 eurosunu geçirdi. Ya bu niye böyle? Mars. Ama kuzum kardeşini bırakmak istiyormuş. Sen kötüsün de. Amont. Ebrar. Ebrar. Ay ay. Efendim. Kaç tane tost ekmek? 2. Ah Ebra kocaman ayağınla yani. Bak kocaman gözü bak kocaman öyle bir ayağın. Evet, şimdi bunu yaptım da bunu ekmeğin üstüne koyayım şöyle, çünkü ben peynir keseceğim. Şimdi döndürelim tersine. Pardon. Şimdi birazcık peynir keselim. Oh. İşte şuraya.
Bitti anneciğim. Bugün de taşımızı bir yıkarız. Şunu çıkardım ya, orada durup duruyor da tostu bundan da yapabiliriz. Anne Güzel çıkart, oluyor. niye çıkartıyorsun? Dursun. Dondurucuda bir şey tayin geçmiyor ya. Ben yiyeceğim bir tanesini. Tamam. Ama yani dondurucuda kalıyor dedi, çıkartmayın her şeyi. Bitsin diye de her şey bitmeye çalışmayın. Dondurucu tarih geçmiyor. Söyleyeyim de çünkü etlerimi de bitirmeye çalışıyorum. Hatırlatırım sana. Tarih geçiyor diye bitiyor. Ne dondurucu tarih? O dondurucu donduruyor her şeyi. Ah, evet. Aynen. Aynen. Ne diyorsun ya? Üzme anneciğim. Dün cevap verdiğini anlamadım ben sana. Ne yanalım? Karpuz yedin diye sordum ya. Ben duymadım içeride. Ha, konuşuyordun. Karpuz yedin de. Hayır anne. Karpuz atmazsan sevinirim. Çok güzel. İstediğim zaman yerim karpuzu. Çok güzel. Atma karpuzları. Haftaya durdurma ya. bu Seni hafta ilgilendirmiyor. Ne zaman yiyeceğimi ben karar veririm. Atma. Sadece üstünde yeşillikler olursun. Seni ilgilendirmiyor. Manyak Yiyeceğim. mısın lan? Zehirleneceğine. Allah Allah. Arkadaşlar bu kızın kafasında iyice sorun var ha. Evet var. Senin gibi. Karpuzu 10 gün geçmiş hale yiyecekmiş. Abartma. Niye atmıyorsun karpuz olsa ya? Bakın bu hafta karpuz aldım arkadaşlar şimdi. Bu bağırıyor diye. Karpuzunu istiyor diye. Şu anda yemeyecek. 10 gün sonra yine bağıracak. Böyle. Benimki böyle olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ebrar'ın tostu oluyor. Bunu da kaldıralım. Bunu burada bırakalım. Kızlar yer büyük ihtimalle. Yesinler. Şimdi içecek olarak da ne vereceğiz biliyor musunuz? Meyve suyu. Çünkü çok sıcak. Bunu vereceğim. Evet tostu hazır. Bunu sıcak sıcak mı yesek? İkisini mi götürsün? İkisini götürsün. Ah. Evet arkadaşlar, Melek yumurtası bitmiş. Melek yumurta koymamış. Ay. Tost pişene kadar şu yumurtayı da şuna doldurayım ben. Evet artık küçük yumurta alıyorum. Küçük paket 2 tane böyle. Büyükleri almıyorum bakkaldan. Çünkü yakında herkes Türkiye'ye gidecek. Yani bir Elif kalıyor, o da yumurta yemiyor zaten. Gerek yok.
Melek de gidiyor. Ben 31'inde gidiyorum. Melek 1'inde çıkıyor ama o arabayla gittiği için maalesef o biraz uzun sürecek. Babasıyla falan gidecek o. Ayın 1'inde. Onun için fazla bir yumurta almıyorum. Yoğurdumuz bitmiş arkadaşlar. Yoğurt almam lazım. Bir tane kalmış. Fakat fazla almıyorum tabii ki. Onu da getir bence. İşte. Evet, ben tostuma yağ eklemiyorum. Herkes ekliyor ama ben eklemiyorum. Çünkü zaten şu anda bu kaşar peynirde ve sucukta yağ var. Yani ne gerek var? Sağlık önemli. Tamam. Şimdi bunları Ebrar'a bırakacağım arkadaşlar. İsteseniz beraber gidelim. Daha iyi. Oo, benim ekmeğim falan buradaymış. Neyse. Ebrar. Yemeğin hazır. Je t'ai dit que biraz bedi okuman lazım. Tatil diye bedeyi bırakamazsın ya da roman. Kalk gözünü açıp telefonun başına geçmişsin. Dün gene tableti şarja koymadığın için %87 var çekebilirim. Sabah tabletini şarja yine ben koydum. Tu attends. Je vais faire attention, c'est pour ça. Ça sent trop bon. Ve afiyet olsun. Ebrar çekelim. Ebrar afiyet olsun, tabletini açabilirsin şimdi. Yemek yiyorsun. Zaten kulaklığını takmışsın, biliyorsun, hazırlanmışsın yani. Bilmiyor gibi yapma. Evet arkadaşlar, Ebrar'ın tostu, sucuklu, peynirli tostu ve içeceği. Ali onu ye. Ondan sonra yediğin tabağı falan o çöpü de mutfağa götür, tamam. Bak dün de böyle dedim, tamam dedin, yapmadın. Seni görüyorum aynadan mı şu an. Tamam mı? Böyle espiyonlayalım. Böyle espiyonlayalım biz. Melek, ne yapıyorsun? Rahat bırak anne. Melis! Melis! Mutlu musun lan? Ağlaman kesildi mi? Mars. Evet arkadaşlar. Ben gideyim. Kendi tostumu alayım. Pişiyor. Göstereyim size. Daha pişiyor. Biraz daha pişsin. Evet. Biraz sonra yerken sizi çekmek istiyorum. Hani sizinle sohbet etmek istiyorum da. Fakat bilmiyorum. Bunu çıkarmam lazım. Çünkü çok şapırdıyor. Hani zaten YouTuber'lerde görüyorum. Çok şapırdadığı için bu, mikrofonu kapatacağım. Tabii ki.
burada bir şey yapmışlar. Buraya bir şey yapıştırmışlar da hani kim ne yapıştırdı bilmiyorum. Ama o kadar iğrenç duruyor ki burası. Evet, beyaz burası. Ve yapışkan gibi bir şey yapmışlar. Fakat burayı şey yapmamışlar. Temizlememişler yani arkadaşlar. Anlıyorsunuz beni değil mi? Yani. Size göstereyim arkadaşlar. Burası böyle beyaz şey olmuş. Bir şey yapışmış. Ya dün de gördüm bunu da dün çıkartamadım. Aşağı yok, bıçakla kazacağım. Çünkü benim elime değdiği zaman gözüme de batıyor. Birisi kesmiş bıçakla. Evet arkadaşlar, burası bıçakla yaralanı. Kesik. Burası bıçakla kesilmiş. Çıkmıyor çünkü bıçakla kesilmiş. Burası bıçakla kesilmiş. Burası kesilmiş. Evet. Burası çizilmiş. Çıkmıyor. Bu kamera arkadaşlar hızlıca gidip geldiğin zaman bir yere sizi kaybetmiyor. Sadece biraz daha pişsin. Çok zaman alırsan kaybediyor. Yani bir yere gidersen oradan geri dönmek için zaman alırsan, zaman kaybedersen o zaman şey yapıyor. Sizi kaybediyor. Almam lazım bunu. Yoksa bu... Evet, benim tostum da hazır. Sadece bu tost soğuması lazım. Hani bu şekilde yersem tost makinesi orada dursun. Melek bari. Neden bağırıyor acaba Melek? Neden Melek bağırıyor acaba? Yapalım mı? Şunumuzu bir şöyle takalım önce. Şurayı da kapatalım. Ev ısınmasın. Yalnızca %10 pil kaldı. Nerede kaldı? Hangisinde kaldı? Ben bunu şarj etmiştim. Öbür bataryasını takayım. Peki var mı öbür bataryasında? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bunu çıkartacağım. Böyle şapır şapır gerek yok. Bu çıktı. Şimdi ben ne yapacağım? Tostumu yiyeyim. Fakat burada ben buraya bir tane büyük bir peçete almam lazım. Buraya bereketli oluyor büyük peçete. Aşağıdan büyük peçete alıyorum.
yandım. Şimdi arkadaşlar ben bunu yemeyeceğim. Şimdi. Neden? Çünkü yeni piştiği için. İçi de cıvık olduğu için, daha donmadığı için peyniri. Ekmeği de çok yumuşak oluyor. İçi de çok yumuşak olduğu için aldığım lokmalar mideme oturuyor. Onun için ben bunu donunca yiyeceğim. Hani ekmeği ve içi donsun, sertleşsin. Öyle yiyeceğim. Çünkü maalesef yiyemiyorum. Ah, ben kahvemi içeyim. Bir sıra yapacak bir şeyim yok. Ama gene de görüşebiliriz. Ne görüşürüz? Sohbet ederiz bir konuda. Ben size bir konu bulurum, sohbet ederiz biraz sonra. Evet. Gene merhabalar. Ütü yapacağız. Normalde dün size söylemiştim. Ütü yapmak istemiyorum demiştim. Bu lambayı yaksam mı ki? Aa, burada yanmıyor ki. Ebrar, şuradan lambayı yak ver bu. Ne lambası? Kaç tane lamba var? Okey. Bu düşmesin. Ütü yapmayın dedim fakat yapmaya karar verdim. Çünkü gelecek hafta gerçekten çok işim var. Cumartesi zaten. Gene benim kızla bir yere gideceğiz. Onun için dedim ütümü yapayım. Haftaya kalmasın. Fazla kalmasın. Bu hafta Ebrar giyer de büyük ihtimalle altının zaten koyu renk bir şort var. Onu giyerim. O ütülenmişti. Üstüne de arkasını giyerse böyle kirlenmiş. Evet arkadaşlar. Ütü çok berbat olmuş. Bir yerine şey akıyor, böyle taş gibi bir şey. Şuradan olabilir. Nereden gelmiş bu böyle? Bunu böyle temizlemezsen bir yerden şey gelmiş. Toprak. İyi de dolapta toprak ne yapıyor anlamadım. Toprak gibi bir şey ya. Neyse. Sildik. Çünkü bunları kirletecek sonra. Evet diyordum ki ay kireç galiba bunlar. Ütü yapmayacaktım. Sonra dedim ki kır şeytanın bacağını, ütü yap. Kır şeytanın bacağını, ütü yap, ütü yap. Bana diyorlar ki yakın çekim yapıyorlar da. Düşünün arkadaşlar. Şimdi ütü yaparken nasıl yakın çekim yapayım? Ütümü görmezsiniz. Ütülediklerimi görmezsiniz. Nasıl yapayım? Tatil yaklaşıyor, günler geçmiyor. Çünkü o kadar yoruldum ki. O kadar yoruldum ki işte inanın ki günler, haftalar geçmiyor. Diyeceksin Türkiye'de dinlenecek misin? Türkiye'de dinlenmeyeceğini zannetmiyorum. Yani bu sene değil. Belki bir dahaki sefere. Ama bu sene dinleneceğimi zannetmiyorum.
Ne gördüm biliyor musunuz? Dün bir tane video gördüm. Tiran çocuklar, tiran, Türkçe'de tiran mı bilmiyorum. Ama tiran çocuklar, yani annesini babasını bağıran, döven, küfreden, yani küfreden dediğim ağır sözler ama yani küfür. Yani ne bileyim, köpek olsun, o olsun, bazı sözleri söyleyen çocuklardan bahsediyorlar. Diyorlar ki işte kadın konuşuyor. Sonuna kadar dinlemedim. Çünkü çok sıkıldım. İşte bir kadın konuşuyor. Kızı öyleymiş. Fakat işte doktora götürmüş, psikologa götürmüş. Önceden ne demişler? Neydi şu? Hatırlamıyorum ya adını da. Çocuklar var ya, engelli ama işte böyle sesten rahatsız olurlar, aşırı çok sesten. Temizlik takıntıları var, aşırı sesten rahatsız olurlar, insanları istemezler işte falan gibisine. Hatırlamıyorum hastalığın adını. Önce çocuğa onu demişler kızına. Yani o belirtiler de yokmuş kızında. Daha sonra başka bir doktora götürmüş, psikiyatr ya da psikolog, hatırlamıyorum da. O da şey demiş, TDAH demiş, çocuğumuz demiş. Onlar görünce zaten bıraktım gibi insanı. Arkadaşlar ne hastalığı ya. O hastalıklar zaten bizim zamanında da vardı. Neden bizim zamanımızda böyle tiron çocuklar yoktu? Yani karşılık veren, hakaret eden, bağıran, döven, yani döven bile varmış öyle, duyuyor sesini şey yapmış, sesini çekmiş annesi, video göstermemek için. Ya da biliyordur, sesini koymuşlardır sadece. Resmen dövüyor yani. Ama şöyle bir şey var, artık hani çocuğunu dövmek suç oldu. Bir doktor vardı orada öyle diyordu. Hani baştan o doktor öyle dedi. Önceden de hani biz bir tane tokat vurduk, bir tane kese verdik, yani poposuna vurduk falan. Sözümüzü dinletirdik. Hani veli olarak saygı görüyordum. Çünkü sonuçta gösteriyordum veli olduğunu. Şu anda her şey yasaklandı kanunen. Yani düşünün siz çocuğunuzu bir tane tokat vurdunuz ya da ne bileyim poposuna vurdunuz. Ne yaptınız yani? Terlik attınız. En basiti. Silah sayılıyor tabii o terlik şu anda. Çocuğunuzu elinizden alıp siz ceza da yiyorsunuz. Para cezası maddeyle. Ve cezaevine de girebiliyorsunuz. Tabii ki burada ne kalıyor? Ailelerin, velilerin hiçbir hakkı kalmıyor. Hani, hakkı yok, otoritesi yok, hiçbir şey kalmıyor. Çünkü sonuçta devlet senin elini kolunu bağlamış oluyor çocuğuna karşı. Bir bu. İkincisi, çocuklar çok şımartılıyor. Örnek her istediğini alıyorlar ve diyelim ki bir şey istiyor, almıyorsun, bağırıyor ve genellikle ben size söyleyeyim bunu, evdeki anneler değil de daha çok hani ya yalnız anneler ya da çalışan, yalnız çalışan eşi olan ama gerçekten çalışan anneler yapıyor bunu. Bütün hafta o anneler zaten yoruluyor. Ya babalar, bilmiyorum artık babalardan yapıyor, ben anneden bilirim. Yorulduğu için hayır dediği zaman, çocuk da bağırdığı zaman kendi kafasını dinlendirmek için hani onun bağırmasını kesmesi artık en basit yolu evet demek. Bence ondan çocuklar daha çok şımartılıyor. Çalışmayanlar da var şımartan. Çok fazla şımartan. Çocuğun ya hani her şeyi yaptıran. Çocuklar bu şekilde yani saygıyı, her şeyi kaybettiler. Bizim zamanımızda yani
yok muydu? O hastalıklar vardı. Bu dikilmiş. Bak bizim zamanımızda şöyle bir şey vardı Hana. Çoğu anneler çalışmıyordu zaten. Babalar çalışıyordu. Babalar çalıştığı için anneler çocuklarıyla ilgileniyordu ve hayır deniyordu. Hani benim küçükken hatırlarım yani. Annem babam bana evet dedi, olmadı yani. Alınacak bir şey olsun, gezme olsun, ne olursa olsun yani. Azıcık fazla ısrar ettiğin zaman ya da ağladığın zaman ya da ağlarsan, başka bir şey yaparsan dayak yerdin. Yani. Pil kalmadı diyor, öbürü acaba çalışıyor mu? Bilmiyorum. Hani dayak yemek mi, susmak mı? Tabii. Onun için bu şekilde devir değişti. Çocuklarımıza sözümüzü geçiremiyoruz, saygı olmuyor. Yani. Yani bu 3 yaşında da aynı. 30 yaşında da aynı. Yani yaş ya da cinsiyet değişmiyor. Önceleri daha çok erkek çocuklar böyle itiraz edermiş, bağırmış, çağırmış ama artık erkeği kızı yok ki. Hepsi aynı. Aynı karakterden. Bir de şöyle bir şey vardı. Öncelerden bizim televizyonumuz, televizyon vardı da sonradan geldi. Televizyon, internet, bilgisayar, tablet, telefon bunlar var mıydı? Yoktu. Ama biz sadece ailede olanı sokakta. Zaten sokakta birinin karakterini alsak eve gelince dayak yerdik yani. Mümkün değil. Şimdi ise medya var, sosyal medya var. Oradan gördüklerinin aynısını yapmaya uğraşıyorlar. Yani aynısı bizde olsun diyorlar, aynısına sahip olalım diyorlar. Aynı davranışları sergiliyorlar. Yani şimdi en büyük burada suçlu kim biliyor musunuz? İnsanlar da. Devlet. Devlet suçlu burada. Bir, o kadar kriz çok büyüdü ki hani karı koca olsanız önceleri yalnız anne olduğunuz zaman çalışmanıza bile gerek yoktu. Hani o kadar çok Fransa, Türkiye bilmiyorum yardım veriyordu ki siz oturduğunuz yerde hem kiranızı ödüyordunuz, yiyeceğinizi alıyordunuz, her şeyinizi yapıyordunuz. Daha da tatile gidip para biriktiriyordunuz. Şu anda mümkün değil. Kriz o kadar büyüdü ki insanlar karı koca çalışmak zorunda. Bir anne, yalnız bir anne yardımla geçinemez. Mümkün değil. Düşünün yani. Bir kiralar çok yükseldi. Devletin evi dediğimiz kiralar acayip yüksek. Devletin ucuz kirası olacak. Annem biz küçükken zamanımızda taşındığında Balı bitti mi? Hayır. Ondan sonra... kapatın arkadaş yine videoda çıkacaklar ondan sonra da kesmek zorunda kalacağım. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar ne demiştim? İşte annemin zamanında kira çok ucuzdu. Şu an bile hani oturan kiracının yükseltmeye hakları yok burada. Fazla yükseltemiyorlar kirayı. Onun için şu anda annemin kirası çok ucuz arkadaşlar. 300 küsur öyle bir şey. Fakat benim kiram burası da hani belediyeye ait bir ev, devlete ait bir ev. Burası şu anda 1300 küsur euro kirası. Tabii elektrik, ısıtma elektrik, su elektrik olduğu için de elektriği benim internet desem internet kira ve elektrik ısınma yani ısınma, sıcak su falan, ocak hepsi 1650-1750 geliyor arkadaşlar. Şu anda benim masrafım yiyecek hariç, her şey hariç, evin sigortası falan her şey hariç. 1750.
düşünün. Maaşınızı alıyorsunuz. Sabit gider 1750 oluyor. Daha da unuttuğum şeyler de vardır yani. Sabit şeyde. Gelin çalışmayın. Yardımla geçinemezsiniz ki. Zaten Fransa yeni bir kanun çıktı. RSA diye bir yardım var işte. Çalışmayanlara veriyorlar, evde oturanlara. Onu herkes alıyordu önce. Yani sorun yoktu. Sadece Alcos'un familya 3 ayda bir size kağıt doldurmak için gönderiyordu. Şimdi iş bulmak kurumuna yazılmak zorundasınız. Onu almak için. Evet. Eğer çalışmıyorsanız iş bulmak kurumunda zıplık çağırdıkları zaman gitmelisiniz. Formasyon adı altında bir toplantıya. Ya da 25 saat çalışmanız gerekiyor. Ayda 25 saat, evet. Minimum. Şimdi şöyle bir şey var. 25 saat çalıştığınız zaman zaten bir maaş alıyorsunuz ya. Diyelim ki RSA 400 hakkınız var. Siz de 25 saat çalıştınız. Diyelim ki ne diyeyim, ayda 400 lira RSA'mız var, yardımımız. Diyelim 25 saat çalıştınız. Bilmiyorum 25 saat ne kadar ediyor da aşağı yukarı 200-210 civarı olması lazım. Şimdi 400'den o 210'u çıkartıyorlar ve size kalanı yardım olarak veriyorlar. Hem kendileri mecbur kılıyorlar. Diyorlar ki bu yardımı almak için en az 25 saat çalışmak zorundasın. Okey, çalıştım. Çalıştığın zaman da çalıştığını kesiyorlar yardımda. Farkını veriyorlar. Şimdi siz olsanız, ben çalışıyorum ama siz olsanız çalışır mısınız? Gider misiniz? Yorulur musunuz? Ne bileyim, ayda arada bir iş bulmak kurumuna giderim. Zaten sabahtan akşama kadar değil o formasyon. Sadece birkaç saat. Ben giderim birkaç saat. İş bulmak kurumunda formasyon gibi bir toplantıya katılırım. Yardımı alır, otururum. Yani ben neden çalışayım, o parayı kestirip aynı para vereyim? Hani çalışın diyorlar da şöyle bir şey var. 25 saat çalışıp da üstüne de sizin normal yardımınızı vermiyorlar. Yani devlet kendi kâr ediyor. O kadar. Ne sizin kârınız ne başkasının kârı. O yüzden hani insanların çoğu çalışmak zorunda. Ve tüm saat çalışmak zorunda. Yani yarım saat çalışmışsın, senin zaten bir işine yaramaz ki. Hiçbir şeyine ödemez. Evet, işte konu bu yavan çocuklardan açıldı. Nerelere gitti. Ama daha çok bu çocukların böyle olması devletin sorunu. Devlet yapıyor. Devlet bir krizde dolayı her şey pahalanıyor. Sizde hiçbir şey yok. İkincisi sizin verdiğiniz eğitime karışıyor. Yani ne yapacaksınız? Terledim arkadaşlar. Bu konuda da düşünceleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir de böyle bir şey var. Benim artık kanalım altından dili seçebiliyorsunuz. Altında tercümesi var. Benim videolar Türkçe fakat bütün dillere altyazı tercümesi var. Onu yaptım. Eline sağlık. Melek'ten öğrendim onu da. Melek yapıyormuş. Dedim nasıl yapıyorsun? Ondan öğrendim onu da yapmayı. Bir de böyle sesini tercüme ediyorlar konuştuğunuzu.
Onu bilmiyorum. Komik yapmıyormuş. Araştırdım biraz da. O olsaydı okuyup yazması olmayan için de güzel olurdu. Evet arkadaşlar. Konuşma bu kadardı. Bu aralar hava çok sıcak. Akşam açıyorum camı. Kızlar da akşam açıyor. Kapalı. O havalandırma açık. Şimdi de açık ama ütüden dolayı maalesef bir faydası olmuyor. Öleceğim. Ütüyle. Ama fakat bu ütü yapmak zorundaydım. Yaz geldiği zaman ben ütü yapmadan duramam. Çünkü kıyafetler gerçekten ütü gerektiriyor. Yani salak gibi giyene kadar ütü yapıp giyiyorsun. Çünkü ütüsüz giydiğin zaman bakımsız görünüyorsun. Bu haftam da çok yoğun geçecek. Tatil yaklaştığı için arkadaşlar acayip yoğunum. Ama inanın size çarşamba da video atmak istiyorum ama atamıyorum. İnşallah Türkiye'ye gidince atacağım. Çünkü Türkiye'de evde internet alacağım. Terledim. Evet arkadaşlar. Sohbetim bu kadardı. Ve videom da bu kadar olsun. Uzun kısa bilmiyorum ne kadar. Geçen sefer videoda şey demiştim. Kısa oldu demişim ama yine de 1 saatlik videoymuş. Bilmiyorum ne kadar çektiğimi. Evet bu konuda çocuk konusunda, eğitim konusunda, işte kehanet çocuklar konusunda yorumlarınız varsa beklerim size. Yine diyor söylüyorum sizin bir konuda konuşmamı isterseniz yazın, söyleyin. O konuda konuşuruz. Benim bir beraber çalıştığım birisi var. Bir kere şey demiştim ya size. Nasıl çalışma izni alınmalı? Beni arıyor diyor ki ya videonun nasıl çalışma izni alınmazsan çalışma izni alıyor musun? Yapıyorum da şöyle bir şey var. Hani kârda olmayana değil. Hani kârda bitmeden önce bitecek kişiye çalışma izni alıyoruz. O zaman okuma izni veriyorlar zaten çalışma izni de. Alıyorum ama o benim işimin içinde değil arkadaşlar. Tamam. Öyle bir iş olduğu zaman artı ücret. Evet arkadaşlar benim kameranın şarjı bitti. Meleğinkini aldım. Bu videonun sonunda ondan çekeyim diye. Evet diyordum ki hani soruyor ki işte sen çalışma izni falan alıyor musun diye. Benim işime dahil değil arkadaşlar bunlar. Hani yapsam bile çok zaman ve iş. Onun için hani böyle bir şey benim artı ücret olur bana. Hani artı ücret olmadan yapın. Onun için hani yapsam bile diyelim ki kimi az kaldı çalışmak izni istiyor. Maalesef patron işveren vermezse bile o çalışacak çalışma izni isteyen kişi maalesef benim ücretimi vermesi gerekiyor. Ben işim gerçekten çok fazla, ben onunla uğraşmıyorum. Uğraşmak da istemiyorum. Hani kerizlik bir yere kadar. Bir yerden sonra zaten hani iyilik yaparsın bir yerden sonra ne derler? Keriz derler insana. Onun için yapmayacak bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. İnşallah. Çünkü Meleğin kamerasıyla da çekiyorum şimdi zaten. Benimki bittiği için. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz lütfen abone olun. Beni desteklemeyi unutmayın. Özellikle de bu videoyu YouTube kanalıma şey için yapıyorum. Bu YouTube kanalımı şey için yapıyorum. Hem keyif için yapıyorum. Hem de bana maddi destek olsun diye daha hani açtım açalı daha hiç ben para almadım YouTube'dan. Benim büyümeme yardımcı olursanız abone olarak lütfen izleyerek çok sevinirim. Bu da benim giydiğim elbise. Bunu giydim. Çok sevinirim arkadaşlar destek olursanız. Yorumlarınızı bekliyorum. Öldürmeye başladım çünkü gerçekten bu sıcaktan öldüm, yoruldum.
Yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiyelerinizi de bekliyorum. Tabii saçma sapan bir video. Düzgün tavsiyeler. Şu video için düzgün tavsiye verin. Sohbet konusu için de düzgün tavsiye bekliyorum. Ama benim yaşıma, durumuma uygun video tavsiyeleri ve tavsiyesi. Konuşma, sohbet tavsiyesi. Çok mutlu olurum. Lütfen desteğinizi de eksik etmeyin. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bilmiyorum nasıl yapacağım. Haftaya biraz sıkışık olacak. Bay bay.